Herkese merhaba. Ne var ne yok? Umarım hepiniz iyisinizdir. Barış Manço'nun Anahtar parçasını dinlediniz mi? İçindeki sayıları yakalayabildiniz değil mi? Yakalayamadıysanız önemli değil. Dinlemeye devam. Bugün sıfatlarla ilgili birkaç ayrıntıyı öğreneceğiz. Daha önce size kısacık tek bir cümleyle sıfatların isimleştirilebildiğinden bahsetmiştim. Bugün de niteleme sıfatlarını nasıl isimleştireceğimizi öğreneceğiz. Evet, sıfatların sonuna bazı ekler getirerek arkadaşlar sıfatları isimleştirebiliyoruz. Bu eklerden biri de çoğul eki. Hemen bir örnek görelim. Mesela zengin insanlar. İnceleyelim. İnsan, isim. Lar, çoğul eki. Çoğul bir isim. Nasıl insanlar? Zengin. Nasıl sorusunun cevabını sıfatlar veriyor değil mi? O zaman zengin, sıfat. Arkadaşlar sıfatlar isimlere bağlı olarak kullanılan kelimeler değil mi? Yani tanımladıkları, niteledikleri isimlerle aralarında bir bağlantı var. Ben bu bağlantıyı kesip bu ifadeyi kısaltabilirim. Bakın, insan ismini kesip atarım. Kalan ekleri sıfatın sonuna eklerim. Şu an elimizde sadece çoğul eki var. O zaman sıfata ekleyelim. Fakat yapmamız gereken son bir şey kaldı değil mi? Sesli uyumu. Yani kelimenin son seslisiyle ekin seslisi arasındaki kalın ince sesli uyumu. Zengin kelimesinin son seslisi i. Yani ince bir sesli. O zaman çoğul ekinin de seslisinin ince olması gerekiyor. Yani ler. Zenginler. Arkadaşlar zengin insanlar ifadesini zenginler olarak kısalttık. Bu ne demek? Aslında sıfatı bağlı olduğu ismin yerine kullandık. Artık zengin sıfatı bir sıfat değil. Bir isim. Arkadaşlar bu tip kısaltmalara biz bayılırız. Yani bu size bizim günlük konuşmadaki eğilimlerimizle ilgili bir ipucu verebilir. Arkadaşlar biz kısa cümlelerle konuşma eğilimindeyizdir. Sanki arkamızdan atlı kovalıyor. Aslında önemli olan arkadaşlar pratik konuşurken aynı zamanda anlatmak istediğimizi net bir şekilde ortaya koymaktır. O yüzden bu ayrıntılar önemli. Bakın arkadaşlar size bu sadece 2-3 kelimelik tamlamaları kısaltmak olarak gelebilir bu bahsettiğim kısaltmalar ama aslında öyle değil. Biz bazen cümlenin bazı öğelerini de gizleriz. Çok gizemli gibi görünebilir ama değil. Hepsinin bir mantığı var ve hepsini öğreneceğiz. Arkadaşlar o zaman bu ayrıntılara önem veriyoruz. Peki. Şimdi zıt anlamlısını da görelim. Fakir insanlar. Hadi bu ifadeyi de kes, at, ekle yöntemiyle kısaltalım. Ama önce inceleyelim. İnsan, isim. Lar, çoğul eki. Çoğul bir isim. Nasıl insanlar?
fakir. Yani fakir sıfat. Aralarındaki bağlantıyı keselim. İnsan ismini kes, at. Kalan ekleri sıfata sesli uyumuna bağlı olarak ekle. Aynı şekilde fakir kelimesinin son seslisi ince bir sesli olduğu için çoğul ekinin de seslisinin ince olması gerekiyor. Yani ler. Fakirler. Evet, bu ifadede de sıfatı isimleştirerek ifadeyi kısalttık. Bir örnek daha görelim. Genç insanlar. Zıt anlamlısı yaşlı insanlar. Her iki ifadeyi de kes, at, ekle yöntemiyle kısaltalım. Önce genç insanlar. İsmi kes, at. Kalan ekleri sesli uyumuna göre sıfatın sonuna ekle. Gençler. Yaşlı insanlar. Kısaltalım. İsmi kes, at. Kalan ekleri sıfatın sonuna sesli uyumuna göre ekleyelim. Yaşlılar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her iki ifadenin de kısaltılmışlarında artık genç ve yaşlı sıfatları birer isim. Peki. Arkadaşlar bu kısaltmayı sadece insanlar için değil nesneler için de yapabiliriz. Örneğin büyük kutular, zıt anlamlısı küçük kutular. Aynı şekilde her ikisini de kes, at, ekle yöntemiyle kısaltalım. Önce büyük kutular. İnceleyelim. Kutu isim. Lar çoğul eki. Çoğul bir isim. Nasıl kutular? Büyük. Yani büyük sıfat. Kısaltalım. İsmi kes, at. Kalan ekleri sesli uyumuna göre sıfata ekle. Büyükler. Küçük kutular. Bağlantıyı keserek kısaltalım. İsmi kes, at. Kalan ekleri sesli uyumuna göre sıfatın sonuna ekle. Küçükler. Böylece arkadaşlar büyük ve küçük sıfatlarını isimleştirdik, değil mi? Peki, şimdi şu iki ifadeyi videoyu durdurup siz kısaltın lütfen. Kırmızı şapkalar, sarı şapkalar. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Kırmızı şapkalar.
Şapka, isim. Lar, çoğul eki. Çoğul bir isim. Nasıl şapkalar? Kırmızı. Sıfat, kırmızı. Kısaltalım. İsmi kes, at. Kalan ekleri sesli uyumuna göre sıfatın sonuna ekle. Kırmızılar. Sarı şapkalar. Kısaltalım. İsmi kes, at. Kalan ekleri sesli uyumuna göre sıfatın sonuna ekle. Sarılar. Arkadaşlar evet, burada da gene sıfatları, kırmızı ve sarı sıfatlarını ismin yerine kullanarak onları isimleştirdik. Peki, bir örneğe daha bakalım. Temiz havlular. Zıt anlamlısı kirli havlular. Hadi videoyu durdurup bu iki ifadeyi lütfen siz kısaltın. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Önce temiz havlular. İnceleyelim. Havlu, isim. Lar, çoğul eki. Çoğul bir isim. Nasıl havlular? Temiz. Temiz, sıfat. Bağlantıyı keselim. İsmi kes, at. Kalan ekleri sesli uyumuna göre sıfatın sonuna ekle. Temizler. Kirli havlular. İsmi kes, at. Kalan ekleri sesli uyumuna göre sıfatın sonuna ekle. Kirliler. Evet, her iki ifadeyi de kısaltarak aynı şeyi söylemiş olduk, değil mi? Hadi bu kez kısaltılmış bir ifadeyi uzatalım. Şirin sıfatını öğrenmiştik, değil mi? Bu çizgi filmin Türkçe adı Şirinler. Hadi bu ifadeyi ters mühendislikle uzatalım. Şirinler. Ler, çoğul eki. Şirin bir niteleme sıfatı. Bu niteleme sıfatı çoğul eki kullandığı için isimleşmiş bir sıfat, değil mi? Bana sıfat lazım. O zaman çoğul ekini ayırırsam niteleme sıfatı görevine geri döner. Burada kesilip atılmış olan isim şey olabilir. Şey. Benden sonra tekrar edin. Şey. Evet. Kullanmamız gereken isim şey. Şirin, şey. Birden fazla şeyden bahsettiğimiz için
çoğul ekini isme eklemem lazım. Sesli uyumuna bakalım. Şey kelimesinin son seslisi e. İnce bir sesli. O zaman çoğul ekinin de seslisinin ince olması gerekiyor. Ler. Şeyler. Şirin şeyler. Peki. Şu iki kısaltılmış ifadeyi şimdi siz uzatın. Çalışkanlar, tembeller. Kullanmanız gereken kelimeler: hayvan, çalışkan, tembel. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Önce çalışkanlar. Evet. Lar çoğul eki. Çalışkan bir niteleme sıfatı. Bir çoğul ekiyle birlikte kullanıldığı için artık bir isim. Ama çoğul ekini ayırırsam niteleme sıfatı görevine geri döner. Kullanmam gereken isim hayvan. Birden fazla çalışkan hayvandan bahsettiğimiz için çoğul ekini isme eklemem gerekiyor. Sesli uyumuna bakalım. Hayvan kelimesinin son seslisi a. Kalın bir sesli. Çoğul ekinin de seslisinin kalın olması gerekiyor. Hayvanlar. Çalışkan hayvanlar. Peki, tembeller. Uzatalım. Çoğul ekini sıfattan ayır. İsmi kullan. Birden fazla hayvandan bahsettiğimiz için sesli uyumuna göre çoğul ekini isme ekle. Tembel hayvanlar. Diyelim ki bir gözlükçüde bu grubun fiyatı 500 lira. Bu grubun fiyatı 1000 lira. Bu arada lira Türkiye'nin para birimi. Simgesi şu. Kısaltması TL. Peki. Bu gözlükleri fiyatlarına göre hem uzun yolla hem kısa yolla siz nitelendirin lütfen. Kelimeler: gözlük, ucuz, pahalı. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Ucuz gözlükler, pahalı gözlükler. Ucuzlar, pahalılar. Arkadaşlar, bu cevaplarda ne görüyoruz? Öncelikle gözlük kelimesinin tekili gerektiğinde, tekilinin çoğulu gerektiğinde çoğulunun kullanılabildiğini görüyoruz. Yani aynı tulum, şort, pantolon, makas gibi. Yani İngilizce'deki gibi değil. Peki. Hatırlamak iyi oldu, değil mi? Ayrıca sıfatların bağlı olduğu isimden hemen önce kullanıldığını görüyoruz. Ek olarak sıfatlar bağlı olduğu isme, hal ve sayı bakımından uymazlar, değil mi? Bu örneklerde sıfatların bağlı oldukları isme, sayı bakımından uymadığını görüyoruz.
Her iki örnekte de isimler çoğul, sıfatlar tekil. Çünkü sıfatlar her zaman tekil olarak kullanılırlar. Ama bu örneklerde hal bakımından sıfatların bağlı olduğu isme uymadığını göremiyoruz. Çünkü henüz isimlerin hallerini öğrenmedik. Ama biliyoruz ki bu sıfatlar bağlı oldukları isimler yalın halde oldukları için değil, sıfatlar her zaman yalın halde kullanıldıkları için yalın haldeler. Peki. Ayrıca kısa versiyonlarında da şunu görüyoruz. Sıfatlar bağlı olduğu ismin yerine kullanılabiliyor. Yani sıfatları isimleştirebiliyoruz. Burada çoğul ekini sıfata ekleyip ismi kullanmadığımızda sıfatları isimleştirmiş olduk, değil mi? Peki. Bu kısa özetten sonra çabucak bir telaffuz çalışması yapıp bir başka ayrıntıya daha geçelim. Benden sonra tekrar edin lütfen. Zengin insanlar. Zenginler. Fakir insanlar. Fakirler. Genç insanlar. Gençler. Yaşlı insanlar. Yaşlılar. Büyük kutular. Büyükler. Küçük kutular. Küçükler. Kırmızı şapkalar. Kırmızılar. Sarı şapkalar. Sarılar. Temiz havlular. Temizler. Kirli havlular. Kirliler. Ters mühendislik. Benden sonra tekrar etmeye devam. Şirinler. Şirin şeyler. Çalışkanlar. Çalışkan hayvanlar. Tembeller. Tembel hayvanlar. Ucuzlar. Ucuz gözlükler. Pahalılar. Pahalı gözlükler. Harika. Şimdi diğer ayrıntımıza geçebiliriz. Arkadaşlar, çoklu sıfat kullanımlarında niteleme sıfatlarının kendi içinde bir sıralaması olmadığını öğrendik. Niteleme sıfatlarının sıralaması konusunda bilmemiz gereken tek şey, vurgulamak istediğimiz sıfatı en son, yani isme en yakın olarak kullanmak. Peki bu arada sıfatları gruplara ayırırken iki ana grup olduğunu da öğrendik. 1. Belirtme sıfatları. 2. Niteleme sıfatları. Belirtme sıfatlarının ayrıca alt grupları da var, değil mi? Peki belirtme sıfatlarıyla birlikte niteleme sıfatlarını kullanırken bir sıralama var mı? Evet, var. Arkadaşlar, belirtme sıfatlarından asıl sayı sıfatlarını öğrendiğimize göre bu sayı sıfatlarıyla niteleme sıfatlarını bir arada kullanmayı öğrenelim.
Arkadaşlar bakın. Eğer çoklu sıfat kullanımında hem belirtme sıfatları hem de niteleme sıfatları kullanılıyorsa sıralama şu şekilde olmalı. Önce belirtme sıfatları gelir. Sonra niteleme sıfatları gelir. Ve tabii en son isim. Örneğin elmalar. Kaç tane elma olduğunu belirteceksek 1, 2. 2 elma. Sayılarla kesinlikle asla çoğul isim kullanılmaz değil mi? Sayılarla her zaman tekil isim kullanılır. Bunu öğrendik. Ayrıca tane ve adet kelimelerini de kullanabiliriz. Yani 2 adet elma veya 2 tane elma. Tane ve adet kelimeleri isimle sıfat arasında kullanılırlar. Ve üçü de aynı anlama geliyor değil mi? Bunları biliyoruz. Peki. Şimdi bu elmaları renkleriyle nitelendirelim. Yani yeşil elmalar. Türkçe'de sıfatların bağlı oldukları ismin haline ve sayısına uymadığını öğrendik. Türkçe'de sıfatlar her zaman yalın halde ve tekil kullanılırlar. Bu da cepte. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu iki ifadeyi birleştirelim. Bakın, birinde belirtme sıfatı var. Yani sayı sıfatı 2. Diğerinde niteleme sıfatı var. Yani yeşil. O zaman formüle göre ilk önce belirtme sıfatı gelir. Yani 2. Sonra niteleme sıfatı gelir. Yani yeşil. En son isim. Fakat bakın, birinde tekil isim kullanılıyor, diğerinde çoğul isim kullanılıyor. Bu iki ifadeyi birleştirdiğimizde tekil isim mi kullanmalıyız yoksa çoğul isim mi kullanmalıyız? Evet, 100 puanlık uzman sorusu. Arkadaşlar aslında çok kolay. Ne demiştik? Sayılarla asla çoğul isim kullanılmaz. Bu kuraldaki asla kelimesini çok ciddiye alın. O zaman cevap tekil isim kullanmalıyız. Yani elma. Sonuç 2. Yeşil elma. Arkadaşlar bu örnekte görüyoruz ki Türkçe'de sıfatlar bağlı oldukları isimlere kesinlikle uymuyorlar. Aksine bağlı oldukları isimleri kendi kurallarına uyduruyorlar. Bakın, çoklu sıfatların içinde bir sayı var ve yeşil elmalar ifadesindeki çoğul ismin hiçbir hükmü kalmadı bu yüzden. Yani şunu kesinlikle demiyoruz. 2 yeşil elmalar. Bu büyük bir hata değil mi? Tamam. Bunu da çok iyi öğrendik. Peki bu çoklu sıfat kullanımının içinde tane ve adet kelimelerinin yeri neresi? Arkadaşlar tane ve adet kelimeleri her zaman sayıdan hemen sonra gelirler. Neden? Çünkü hatırlayın lütfen, tane ve adet kelimeleri matematiksel sayma içeren kelimelerle kullanılırlar. Demek oluyor ki her ikisinin de anlamca ilişkili olduğu kelime sayı. O yüzden sayıdan hemen sonra kullanılıyorlar. Yani 2 adet yeşil elma, 2 tane yeşil elma. Ayrıca tane ve adet kelimeleri ismin tekilliğini etkilemediği için isim hala tekil. Tamam.
Birkaç örnek daha görelim. Mesela gazeteler. Kaç tane gazete olduğunu belirteceksek 1, 2, 3, 4, 5. 5 gazete. 5 adet gazete. 5 tane gazete. Bakalım gazeteler aynı mı, farklı mı? Hepsi aynı değil mi? Yani aynı gazeteler. İki ifadeyi birleştirelim. Önce belirtme sıfatları gelir. 5, 5 adet veya 5 tane. Sonra niteleme sıfatları gelir. Yani aynı. Ve en son isim gelir. Sıfat grubumuzun içinde bir sayı olduğu için tekil ismi kullanmamız gerekiyor. Yani gazete. Sonuç 5 aynı gazete. 5 adet aynı gazete. 5 tane aynı gazete. Peki atkılar. Kaç tane atkı olduğunu belirteceksek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 atkı. 9 adet atkı. 9 tane atkı. Peki bu atkılar farklı değil mi? Yani farklı atkılar. Veya ayrı atkılar. Arkadaşlar yeri gelmişken farklı ve ayrı sıfatları eş anlamlı ama aralarındaki küçük anlam farkını belirtmek istiyorum. Mesela bu atkılar gibi birbirine benzemeyen anlamında kullanıyorsak farklı sıfatı daha uygun bir sıfat. Ayrı atkılar ifadesine yanlış demiyorum. Sadece farklı sıfatı biraz daha uygun bir ifade. Ama bakın bu resimdeki gibi bölünmüş ya da aynı durumda kalmayan anlamında kullanılıyorsa o zaman ayrı sıfatı daha uygun bir sıfat. Yani ayrı yol. Farklı yol ifadesine yanlış demiyorum. Sadece bu iki sıfatın arasında küçük anlam farkını hissetmenizi istiyorum. Peki konumuza dönelim. O zaman bu atkılara farklı sıfatıyla devam edelim. Şimdi iki ifadeyi birleştirelim. Önce belirtme sıfatları. Yani bir sayı sıfatımız var. O zaman 9, 9 adet veya 9 tane. Sonra niteleme sıfatları. Yani farklı. Sonra isim. Yani atkı. İsmi tekil kullanıyoruz değil mi? Çünkü sıfat grubumuzun içinde bir sayı var. Sonuç 9 farklı atkı. 9 adet farklı atkı. 9 tane farklı atkı. Şimdi bir niteleme sıfatı daha ekleyelim. Bu atkıların hepsi uzun. O zaman arkadaşlar 9 farklı uzun atkı. 9 adet farklı uzun atkı. 9 tane farklı uzun atkı. Arkadaşlar bu ifadede uzun sıfatını vurgulamış oldum. Çünkü isme en yakın olan sıfat uzun. Peki ben
farklı sıfatını vurgulamak istersem o zaman isme en yakın farklı sıfatını kullanırım. Peki bütün bu sıfat grubunun içinde bir tane de sayı sıfatı yani belirtme sıfatı olduğu için önce sınır çizelim. Çünkü niteleme sıfatları kendi içinde yer değiştirebilir. Kendi sınırları içinde yer değiştirebilir, değil mi? Bakın, sınırımız ilk niteleme sıfatından başlar. Son niteleme sıfatının sonunda biter. Bu sınırın içinde isterse şimdi 10 tane niteleme sıfatı olsun, fark etmez. Artık istediğiniz gibi yerlerini değiştirebilirsiniz. Bizim elimizde şu an 2 tane niteleme sıfatı var. O zaman dememiz gerekiyor ki önce belirtme sıfatı 9 adet 9 tane. Sonra niteleme sıfatları. Ve ben farklıyı vurgulamak istiyorum. O zaman uzun farklı. En son farklıyı kullanacağım, değil mi? Ve şimdi sıra isme geldi. Sıfat grubumuzun içinde sayı olduğu için tekil isim kullanacağım. Atkı. Sonuç 9 uzun farklı atkı. 9 adet uzun farklı atkı. 9 tane uzun farklı atkı. Bu ifadelerde de farklı sıfatını vurgulamış oldum. Arkadaşlar ayrıca ve bağlacını da kullanabiliriz. Ve yani 9 uzun ve farklı atkı. 9 adet uzun ve farklı atkı. 9 tane uzun ve farklı atkı. Peki artık formülü silelim ve sıfatları direkt kullanalım. Mesela havlular. Diyebilirim ki 3 tane temiz, beyaz, yumuşak havlu. Siz bu havluların hangi özelliğini vurgulamak istersiniz? Yorumlara yazın lütfen. Adet ve tane kelimelerin kullanımını size bırakıyorum. İstediğiniz gibi cevaplayabilirsiniz. Peki, bir örnek daha görelim. Öğrenciler. Bu öğrencileri tanımlamak için şu sıfatları kullanalım. Çalışkan, 2. Arkadaşlar, sayılarda renkler gibi biliyorsunuz hem isimdir hem sıfattır. Bir sayının adı olarak kullanılıyorlarsa isimdirler, bir ismi tanımlıyorlarsa sıfattırlar. Tamam. O zaman diyebilirim ki bu öğrenciler için 2 çalışkan öğrenci. Önce belirtme sıfatları, sonra niteleme sıfatları, en son isim gelir, değil mi? Arkadaşlar, insanlar için tane ve adet kelimeleri kullanılmaz demiştim. Fakat günlük dilde şunu duyabilirsiniz. 2 tane çalışkan öğrenci. Çünkü arkadaşlar meslek ve cinsiyet belirten isimlerle anlam biraz daha kişisel olmaktan çıkıp daha genel bir anlama yaklaşıyor. Bu yüzden günlük dilde bu şekilde kullanıldığını duyacaksınız. Peki neden 2 adet çalışkan öğrenci duyabilirsiniz demedim? Çünkü adet sadece sayılabilir nesnelerle kullanılır. Kesinlikle insanlar için kullanılmaz. Aslında eş anlamlı oldukları için bence tane de kullanılmamalı.
Ama günlük dilde duyacaksınız. Arkadaşlar, günlük dilde duyacağınız için sizi şaşırtacak bir hata daha söyleyeceğim. Aslında bu belirtme sıfatlarının niteleme sıfatlarından önce gelmesi kuralı katı bir kuraldır. Ama sadece sayı sıfatları için söylüyorum. Yani diğer belirtme sıfatları için konuşmuyorum. Sadece belirtme sayı sıfatları için bu kural günlük dilde delinebiliyor. Yani şu şekilde duyabilirsiniz arkadaşlar. Çalışkan 2 öğrenci veya çalışkan 2 tane öğrenci. Arkadaşlar bakın, ne oldu? Formül bozuldu. Önce niteleme sıfatı geldi, sonra belirtme sıfatı geldi. Arkadaşlar bunun sebebi şu. Bazen biz sayıyı vurgulamak isteriz. O yüzden istemsizce sayıyı isme yaklaştırırız. Fakat siz eğer başlangıç seviyesindeyseniz bu yanlışı yapmayın. Siz doğru kullanın. Çünkü konu bir rakamına geldiğinde işler biraz değişiyor. Bakın, diyelim ki 2 tane değil 1 tane yeşil elmamız var. Bir yeşil elma. Formülü bozalım. Yeşil bir elma. Artık bu ikisi aynı anlamda değiller. İkincisinin anlamı, yani ilkinde kaç tane yeşil elmamız olduğunu söylüyoruz ama ikincisinde herhangi bir elmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla ikinci ifadede bir sayı sıfatından belgesiz sıfata dönüştü. O yüzden arkadaşlar, eğer siz doğru kullanırsanız bu sıfatların yerini, biri duyduğunuzda bu farkı daha kolay anlarsınız. Şimdi aslında belgesiz sıfatlara geçmeyeceğim ama çoklu sıfatlarla birlikte belgesiz biri öğrenirsek, ileride birin tek başına belgesiz sıfat olarak tek başına kullanımını daha rahat anlarsınız. O yüzden sadece belgesiz biri öğrenelim. Hadi bakalım. Öncelikle birin telaffuzunu öğrenelim. Arkadaşlar günlük dilde birin sonundaki R harfini telaffuz etmeyiz genelde. Bakın, günlük dilde biri şu şekilde duyarsınız. Dinleyin lütfen. Bu resimde ne görüyorsun? Bir yeşil elma. Bu resimde ne görüyorsun? Bir adet yeşil elma. Bu resimde ne görüyorsun? Bir tane yeşil elma. Bu resimde ne görüyorsun? Yeşil bir elma. Duyduğunuz gibi sanki birin sonunda R yokmuşçasına rahat konuşuyoruz. Arkadaşlar, size Türkçenin temel özelliklerinde demiştim ki Türkçe yazıldığı gibi okunur. Evet, Türkçe aslında yazıldığı gibi okunur. Fakat günlük dilde bu yutulan harfleri görüyoruz. Daha önce de örnekler vermiştim. Şimdi de biri görüyoruz. Arkadaşlar, diyebilirsiniz ki o zaman Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değil. Hayır arkadaşlar, Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil. Çünkü yazıldığı gibi okunan bir dil olmasaydı, konuşurken birin sonundaki R'yi telaffuz ederseniz yanlış yapmış olursunuz derdim. Ama hayır, telaffuz edebilirsiniz. Konuşurken bu R'yi telaffuz edebilirsiniz. Yanlış olmaz. Sadece arkadaşlar ben bu yutulan harfleri niye anlatıyorum?
duyduğunuzu anlamanız veya daha akıcı bir konuşmaya sahip olmanız için anlatıyorum. O yüzden Türkçe yazıldığı gibi okunur. Ama size asıl yanlışı söyleyeyim. Yazarken bu R'yi unutmayın arkadaşlar. Yani biri duyduğunuz gibi bi olarak duyduğunuzda bi olarak yazmayın. İşte yanlış olan bu. Arkadaşlar yazımda birin sonundaki R veya diğer örnek verdiğim yutulan harflerdeki harfler yazımda yazılır. Size arkadaşlarınız mesaj atarken konuşma diliyle yazabilirler. Ama siz bunu yapmayın. Çünkü Türkiye'de bir öğrenciyseniz eğer, sınav kağıdınıza konuşma diliyle yazarsanız notunuz kırılır. Veya Türkiye'de çalışıyorsanız, e-postalarınızda konuşma dili kullanıyorsanız ciddiyetsiz görünürsünüz. O yüzden buna alışmayın lütfen. Arkadaşlar, demek ki konuşma dili kadar yazım da önemli. Lütfen bunlara dikkat edelim. Peki, şimdi o zaman biz bu sayı olan birle belgesiz sıfat olan biri nasıl ayırt edeceğiz? Çünkü gördüğünüz gibi Türkçe'de sayı sıfatı için ayrı bir kelime, belgesiz sıfat için ayrı bir kelime yok. Her ikisi için de bir kullanılıyor. Bunun için arkadaşlar ayırt etmek için iki yöntemimiz var. Birincisi arkadaşlar çoklu sıfatlarda birin yeri anlamı belirler. Bakın, eğer bir niteleme sıfatından önce kullanılıyorsa rakamdır. Yani sayı sıfatıdır. Bakın, bir yeşil niteleme sıfatından önce. Yani sayı sıfatı. Bir yeşil elma ifadesindeki bir sayı belirtiyor. Fakat bir niteleme sıfatıyla ismin arasındaysa belgesiz sıfattır. Yani yeşil bir elma ifadesindeki bir yeşil niteleme sıfatıyla isim arasında kullanıldığı için belgesiz sıfat. Yani bu ifadede herhangi bir elmadan bahsediyoruz. İkincisi arkadaşlar, bir rakamının yanında tane veya adet kelimeleri varsa bir kesinlikle rakamdır. Çünkü tane ve adet kelimeleri her zaman matematiksel sayma içeren kelimelerle kullanılırlar, değil mi? Bakın, bir adet yeşil elma, bir tane yeşil elma. Tamam, burada bir rakamı niteleme sıfatından önce kullanıldığı için rakam. Fakat demiştim ki günlük dilde bazen sayı sıfatları için bu formül bozulur. Bozalım formülü. Yeşil bir tane elma, yeşil bir adet elma. Bakın, bir rakamı niteleme sıfatıyla isim arasında olsa bile tane ve adet kelimeleriyle birlikte kullanıldığı için gene sayı sıfatı. Yani burada da elmanın kaç tane olduğunu söylüyoruz. Demek ki arkadaşlar tane ve adet kelimelerini duyduğunuzda bilin ki konu sayılarla ilgili. Peki örneklere bakalım. Diyelim ki bir yemek tarifi veriyorum. Malzemeleri sayarken diyebilirim ki bir küçük soğan,
Bu ifadede bir sayı sıfatı. Çünkü bir niteleme sıfatından önce geliyor. Yani kaç tane soğan kullanılacağından bahsediyorum. Yemeğin yapılışını anlatırken diyebilirim ki küçük bir soğan doğra. Bu cümlede bir belgesiz sıfat. Çünkü niteleme sıfatıyla isim arasında yer alıyor, değil mi? Yani herhangi bir soğandan bahsediyorum. Diyelim ki taşımam gereken eşyalar var ve bir kutu satın almam gerekiyor. Mağazaya gittiğimde diyebilirim ki bir geniş dayanıklı kutu. Önce bu ifadedeki bilmediğiniz sıfatı öğrenelim. Dayanıklı. Benden sonra tekrar edin. Dayanıklı. Tamam, mağazaya geri dönelim. Bu ifadede kaç tane kutu alacağımdan bahsediyorum, değil mi? Çünkü bir niteleme sıfatlarından önce geliyor. Peki, ben satıcıya sadece kutu satın alacağımı söyledim ve satıcı bana kutunun özelliklerini sordu diyelim. Bakın, bu ifadede 2 tane niteleme sıfatı var. Ve ben herhangi bir kutudan bahsetmek istediğimde bu niteleme sıfatlarını bölmeden grup halinde yerlerini değiştireceğim. Geniş, dayanıklı bir kutu. Bu ifadede bir niteleme sıfatlarıyla isim arasında yer aldığı için belgesiz sıfat. Yani herhangi bir kutudan bahsediyorum. Arkadaşlar, ilk örneğimizde dayanıklı sıfatı vurgulanıyor, değil mi? Çünkü en son kullandığımız niteleme sıfatı, yani isme en yakın niteleme sıfatımız dayanıklı. Peki ikinci ifadede hangi sıfat vurgulanıyor? Dayanıklı mı? Yoksa isme en yakın kullanıldığı için belgesiz sıfat olan bir mi? Arkadaşlar, ikinci ifadede de dayanıklı sıfatı vurgulanıyor. Araya belgesiz sıfat birin girmesi dayanıklı sıfatının vurgulanmasını değiştirmiyor. Yani eğer geniş sıfatını vurgulamak isterseniz siz niteleme sıfatlarının kendi sınırları içinde yerlerini değiştirebilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki dayanıklı geniş bir kutu. Bu sefer geniş sıfatını vurgulamış olduk. Tamam mı? Peki, aslanlar. Bu resimde kaç dişi kaç erkek aslan var? Önce kelime bilgisi. Arkadaşlar, aslan kelimesini öğrendik. Ama size şu bilgiyi vereyim. Aslan kelimesini arslan olarak da duyabilirsiniz. İkisi de doğru. Peki, şimdi size cinsiyet belirten veya içinde cinsiyet anlamı barındıran öğrendiğimiz kelimelerden 2 tanesini hatırlatmak istiyorum. Bu 2 çocuğun kardeş olduğunu varsaymıştık ve kardeş kelimesini öğrenmiştik. Kardeş. Ve 2 ifade öğrenmiştik. Kız kardeş, erkek kardeş. Kız ne demekti? Ama bu ifadede cinsiyet belirttiği için anlamı. Erkek kelimesinin de anlamını öğrendik. Ama bu ifadede cinsiyet belirttiği için anlamı. Arkadaşlar, aynı zamanda demiştim ki Türkçe genel anlamda cinsiyet bağımsız bir dil olduğu için bu ifadeleri tek kelimeyle
ifade edemiyoruz. Yani kardeş kelimesinden önce cinsiyet belirtmemiz gerekiyor ve tamlama yoluyla elde ediyoruz bu ifadeleri demiştim. Bunları niye hatırlatıyorum? Çünkü arkadaşlar bakın bu cinsiyet belirten kız ve erkek kelimesini bu örnekte insanlar için kullandık. Ama şimdi hayvanlar için cinsiyet belirtmemiz gerekiyor. Arkadaşlar hayvanlar ve bitkiler için cinsiyet belirtirken erkek kelimesi gene kullanılır. Ama kız kullanılmaz. Bakın burada o yüzden özellikle kişi yazıyor. Arkadaşlar hayvanlar ve bitkiler için cinsiyet belirtirken kız değil dişi kelimesi kullanılır. Dişi. Benden sonra tekrar edin lütfen. Dişi. Peki resme geri dönelim. Bize gerekli olan kelimeler aslan, erkek, dişi. Lütfen videoyu durdurup bu resimde kaçar dişi, kaçar erkek, aslan var. Siz söyleyin lütfen. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. 1 dişi aslan, 3 erkek aslan. Evet, kaçar dişi ve kaçar erkek aslan olduğunu belirttiğimiz için önce belirtme sıfatları, yani şimdilik sadece sayı sıfatlarını biliyoruz. Sayı sıfatı, sonra niteleme sıfatları, sonra isim, değil mi? Peki, herhangi bir aslandan bahsediyorsak, arkadaşlar her iki cinsiyet içinde lütfen siz iki ifadeyi de söyleyin. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Arkadaşlar herhangi bir aslandan bahsetmek istiyorsak biri niteleme sıfatıyla isim arasına alacağız, değil mi? Yani dişi bir aslan, erkek bir aslan. Sevgili arkadaşlar, aslında siz niteleme sıfatlarını öğrenirken belgesiz biri gördünüz. Şimdi iyi gün ifadesini öğrenelim. Bakın, iyi gün aslında aynı anlama geliyormuş gibi görünebilir ama Türkçe'de hayır, aynı anlama gelmiyor. Arkadaşlar iyi gün şu an tek başına bir anlam ifade etmiyor. Cümle içinde kullanmamız lazım. Mesela iş yerinde bir başarı elde ettiniz diyelim. Diyebilirsiniz ki bugün iyi bir gün. Cümledeki kırmızı haricindeki renklere takılmayın. İyi günler kalıplaşmış ifadesiyle iyi gün arasındaki anlam farkını görmeniz için verdim bu örneği. Mesela iyi yıllar ifadesini de öğrendik, değil mi? Peki, şimdi ismi tekil kullanalım. Yani iyi yıl. Tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bir cümle içinde kullanalım. 2025 iyi bir yıl olsun. Her ikisi de iyi dilek, evet. Ama kullanımları farklı, değil mi? İşte iyi gün ve iyi yıl ifadelerinin tek başına bir anlam ifade etmediğini şimdi daha iyi anlıyorsunuz, değil mi? Ama onlara belgesiz biri eklersek daha anlamlı bir hale getirmiş oluruz ve cümle içinde kullanabiliriz. İyi bir gün, iyi bir yıl.
Tabii örnekleri çoğaltabiliriz. İyi bir hafta. Güzel bir sabah. Hoş bir akşam. Bir örneğe daha bakalım. Diyelim ki bir kadın kırtasiyeye defter ve kalem almak için gidiyor. Kullanacağımız kelimeler defter, kalem, kırmızı, çizgili. Bakın yeni bir sıfat öğreniyoruz. Çizgili. Benden sonra tekrar edin. Çizgili. Resme geri dönelim. Önce selamlaşma. Merhaba, merhabalar. Bir çizgili defter ve bir kırmızı kalem. Bu şekilde kaç tane çizgili defter ve kaç tane kırmızı kalem alacağını söylüyor, değil mi? Çünkü bir niteleme sıfatından önce, yani sayı sıfatı. Peki size şunu sorsam, bu resimde ne görüyorsunuz? Nasıl cevap verirsiniz? Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Çizgili bir defter ve kırmızı bir kalem. Bir niteleme sıfatıyla isim arasında olduğu için artık belgesiz sıfat. Yani herhangi bir defterden ve herhangi bir kalemden bahsediyoruz, değil mi? Belki aklınızdan şimdi şu geçiyordur. Türkçenin temel özellikleri videosunda Türkçe'de artikel yoktur demiştin. Peki bu bir belirtisiz artikel değil mi? Hayır, bu bir belirtisiz artikel değil arkadaşlar. Bu bir Türkçe'de belgesiz sıfat. Yani sıfatların içinde yer alıyor. Eğer belirtisiz artikel olsaydı farklı bir kelime türetilirdi. O zaman Türkçe'de artikel yoktur konusunu bitirelim. Bakın, Türkçe isimlerin cinsi yok. Artikelleri de yok. Ama şimdi aklıma gelen bazı diller Fransızca, Almanca, Yunanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce. Bu artikellerde yanlışım varsa özür dilerim. Ayrıca Türkçe'de belirtisiz artikel, belgesiz sıfat. Ama arkadaşlar, Türkçe bir dil bilgisi sınavına girmeyecekseniz, dillerin farklı başlıklar kullanmalarının bir önemi yok. Önemli olan bu biri duyduğunuzu anlamanız ve doğru kullanmanız. Yani mesela sarı bir lale. Burada bu bir niteleme sıfatıyla isim arasında yer aldığı için belgesiz sıfat. Ve belgesiz sıfatlar ne işimize yarıyor? Herhangi bir şeyden veya herhangi birinden bahsetmemizi sağlıyor. Bunu bilmeniz yeterli. Yani bu resimde herhangi bir sarı laleden bahsediyoruz. Bu kadar. Peki Türkçe'de belirtme artikeli var mı? Hayır arkadaşlar, Türkçe'de belirtme artikeli de yok. İsmin i hali belirtme artikelinin bazı görevlerini karşılar. Ama ismin i hali belirtme artikelinin her görevini karşılamaz. Yani ben belirtme artikelinin karşılığı Türkçe'de ismin i halidir diyemem. O yüzden gördüğünüz gibi artikeli olan dilleri öğrenmek bizim için bazen zor olabiliyor. Eğer ana dilinizde artikel varsa Türkçeyi öğrenmek de size biraz zor gelebilir.
Ama merak etmeyin, hepsinin mantığını zamanla öğreneceksiniz. O zaman şimdi son gördüğümüz ifadeleri de beraber telaffuz edip bugünü bitirelim. Benden sonra tekrar edin lütfen. Bir yeşil elma. Yeşil bir elma. Bir küçük soğan. Küçük bir soğan. Bir geniş, dayanıklı kutu. Geniş, dayanıklı bir kutu. Bir dişi aslan. 3 erkek aslan. Dişi bir aslan. Erkek bir aslan. Bir çizgili defter ve bir kırmızı kalem. Çizgili bir defter ve kırmızı bir kalem. Güzel. Artık hoşça kal deme vakti geldi. Arkadaşlar, bu videodan sonra bir tane alıştırma videosu olacak. Onu atlamayın lütfen. Peki. Herkese güzel günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.